Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Hipokrat TV'ye, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nefes darlığı hakkında görüşlerimi belirteceğim. Nefes darlığı son zamanlarda COVID'in yayılması sebebiyle hastalarımızın bize çok sorduğu sorulardan birisi. Hocam ben de COVID oldum, ateşim var, biraz da nefes darlığım var, ne yapmalıyım gibi. Tabii COVID'de nefes darlığı önemli çünkü akciğerlere pnömoni yaptığı zaman hastaları solunum sıkıntısı yaratmakta ve yoğun bakıma kadar götürmekte. Ama her COVID'de olan nefes darlığı gerçek bir nefes darlığı mı değil? Çünkü bazıları panik atak, stres nefes darlığı olabiliyor. Bazen COVID geçtikten sonra gerçekten COVID'in akciğerde yapmış olduğu sıkıntı sonrası nefes darlığı, gerçek bir nefes darlığı 6 ay devam edebiliyor veya panik atağa bağlı olan nefes darlıklara devam edebiliyor. Onun için bugün genel olarak nefes darlığı dediğimiz zaman neyi anlamamız gerekir? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir defa nefes darlığı kişinin kendisinin nefesini alıp verdiğini hissetmesidir. Şu an ben karşınızda konuşuyorum. Nefes alıp verdiğimi hissetmiyorum. Bunun farkında değilim. Siz de belki beni dinlerken nefes alıp verdiğinizi fark etmiyorsunuzdur. Kişinin nefes alıp verdiğini artık fark edecek hale gelmesine nefes darlığı diyoruz. Kişi de hekime gittiği zaman bunu bu şekilde ifade edebiliyor. Gece uykuda, derin uykuda nefesini bir kişinin sayarsanız o kişinin nefes darlığı hakkında kesin bilginiz olur. Nefes normalde gündüz veya gece uykuda dakikada 16'yı geçmez. Ama uyurken sakin bir ortamda bu rakamların üstündeyse o zaman gerçek bir nefes darlığından bahsedebiliriz. Özellikle COVID'de son bir yıldır insanlar pulse oksimetre, parmaktan oksijen ölçümü terimini çok duymaktadırlar. Şöyle bir aletimiz var. Bu nefes darlığının oksijen düşüklüğünü en kolay gösteren alet ki bugün belki koahlı hastaların, COVID geçirmiş hastaların, kalp yetmezliği olan hastaların evlerinin çoğunda vardır. Parmaktan takıyoruz. Şuradan bir düğmesine basıyoruz. Bastığımız zaman bu bize hem oksijenimizi hem de şunu yakından gösterebilirim. Şunu düz mü alıyor, ters mi alıyor tam Nurten bilemiyorum. 100 görülen şey mesela oksijen. 95'in üstündeki rakamlar, 95 ile 100 arasındaki rakamlar pulse oksimetrede oksijenimizin normal olduğunu gösterir. Yanındaki de nabızdır. Bu eğer 91-92'lere indiği zaman ki COVID'de mesela takip kriteri böyle 91-92'lere indiği zaman oksijenin yetersiz olduğunu ve hastaneye yatmamız gerektiğini, 80'ler altına indiği zaman da bazen yoğun bakıma girip entübasyon yapılması gerektiğini gösteren basit bir yöntem. Ayrıca nefes almasını biliyor muyuz? Nefes alırken burundan yani gül koklar gibi nefes almak lazım. Mum üfler gibi nefes vermek lazım. Bu şekilde. Basit bir nefes testi de var pratikte yapmak için. İlle de solunum fonksiyon testi yapmak gerekmiyor. Bir doğum gününüz var mesela. Yaş pastayı aldınız. İçine 30 tane mum diktiniz. 40 santimde mumu üfleyip söndürüyorsanız nefesiniz yeterlidir anlamında. Eğer 30 tane mumun yarısını söndürüyorsanız bir akciğer doktoruna başvurmanız gerekir. Bunlar kolay pratik yöntemler. Peki gelelim nefes darlığını yapan sebepler nedir? Birinci sebepler arasında akciğer sebepleri meydana gelmekte. Akciğer olaylarının içerisinde de birincisi astım diyelim. Astımda hava yollarında bir stres veya alerji neticesi sonucu hava yolunda bir darlık olmakta. Yani şunu şöyle bir hava yolu bronş diye düşünürsek herhangi bir olay zemininde bu hava yolu şu şekilde daralmakta ve içeriye girip çıkan nefes hava azalmakta. Bu bir kişide nefes darlığı, göğsünde bir spazm, bir ötme, hırıltı, hışırtı gibi yapmakta ama bunun özelliği atak geçtikten sonra kişi tamamen normal dönmektedir. Bunun tam zıttı olan koah dediğimiz sigaraya bağlı olan havayolu darlıklarında bu darlıklar sigaraya bağlı havayolu şu şekilde diyelim daraldığı zaman burada artık astım gibi geriye doğru bir düzelme olmayabilir, olmaz. Kişi sigarayı içtikçe bu darlık daha da artacaktır ve kişinin yürüme mesafesi oldukça kısalacaktır. Düz yolda veya ev içinde günlük işlerini yaparken daha yorulacaktır. Koahlı hastalar sigarayı mutlaka bırakmalıdır. Sigarayı bıraktıktan sonra kişiler hemen bize şunu soruyor. Hocam ben sigarayı 10 gündür bıraktım, nefes darlığım ne zaman düzelir diye. Bizim de cevabımız kaç yıldır içiyorsun? 35 yıldır içiyorum diyor. 35 yıl sonra diyoruz. Tam düzelmesi anlamında bir şey yok zaten ama genel bir rahatlık olabilir koahta sigarayı bıraktığınız zaman. Üstünde de hekimin verdiği ilaçları kullanırsanız bu olay ilerlemez ve geriye dönük de kısmen birazcık toparlanma olur. Bunun dışında akciğerde kanser olup akciğer hava yollarına, bronşların içeriden olan kanserlerine veya dıştan vardır. Bu hava yolunu daraltıyordur. Hava yoluna bası yaptığı zaman da
içeriye girip çıkan hava atılacağı için nefes darlığı meydana gelebilir. Bunlarda da endobronşiyal tedavi denilen bir tedavi yapılmakta. Hava yolunun içerisindeki tümör lazerle, koterle kazınarak ortadan kaldırılarak kişinin rahat nefes alıp vermesini sağlamaktadır. Bunlar hava yollarını tutan hastalıklar. Bir de akciğerin kendi dokusunu, parenkimini tutan hastalıklarda. Mesela bir zatürre geçirdiği zaman kişi, yaşlı bir kişi ise eğer ve iki taraflı bir zatürre geçiriyorsa nefes darlığıyla yine kliniğe girebilir. Ayrıca bunun dışında nefes darlığının önemli sebeplerinden birisi akciğer dokusunun sertleşmesidir. Yani akciğer dokusu sünger gibi bir organdır. Nefes aldığımız zaman şu şekilde açılır, verdiğimiz zaman bu şekilde olur. Bu böyle ritmik halde bu şekilde devam eder. Ve sünger gibi olduğu için rahat açılıp kapanır. Ama akciğer dokusu sertleşirse, kösele gibi olursa, meşin gibi olursa akciğer dokusu tam açılamaz. Şu şekilde açılır. Yarım açılır diyelim. Kişinin nefes alma kapasitesi düşer. Buna vital kapasite diyoruz ve bu da yorgunluk yapar. Buna da interstitiyel akciğer hastalıkları veya fibrozis diyoruz. Fibrozis veya interstitiyel akciğer hastalığı gördüğümüz bir hastada akciğerin kendi hastalığı dışında mutlaka bir romatizmal hastalığı da düşünmek lazım. Hatta romatizma şikayetler olmadan dahi sırf akciğer tutulumuyla karşımıza gelebilir. Bunun için interstitiyel akciğer hastalığı olanlarda romatolojik tetkikleri mutlaka yapmakta fayda var. Bunun dışında akciğerin zarlarının arasında hava toplanması, buna pnömotoraks diyoruz. Ani birden bıçak batar gibi göğsünün bir tarafında ağrı ve nefes darlığının olması bir pnömotoraks olduğunu gösterebilir. Akciğerin yine zarlar arasında sıvı toplanmasına pleuris diyoruz. Bu da bir nefes darlığı yapabilir. Ani nefes darlığı, akciğere bağlı nefes darlıkları arasında şimdi söyleyeceğim iki tane şeyi unutmamak gerekir. Çünkü çok hayatidir. İhmalinde kişinin ölümü söz konusudur. Bu bizim başımızdan geçtiği için örneklerini de vermek istiyorum. Sağlam bir hasta size gelmeden bile telefon açıp hocam benim bugüne kadar hiçbir şeyim yoktu, 50 yaşında bir hasta, birdenbire nefes darlığım başladı, öksürüğüm var, ağzımdan kan geliyor dediğinde ve telefonda da o kişinin sesinin böyle nefes darlığı olduğunu anlayabiliyorsak o kişide bir pulmoner emboliyi mutlaka düşünmek lazım. Ve hemen hızlı bir şekilde pulmoner emboli araştırması yapmak lazım. Bizim telefonda en az 3 tane hastaya bu şekilde teşhis koyup çağırdığımız ve pulmoner BT anjiyo yaptığımızda yaygın pulmoner emboli olduğunu gördüğümüz hastalar var. Birincisi pulmoner emboliyi atmamak gerekir. Çünkü hayattır. İkincisi evde çocuğunuz var. 3 yaşında, 4 yaşında, 2 yaşında. Yandaki odaya geçiyorsunuz, dönüyorsunuz çocuğunuz morarmış. Nefes alamıyor. Nefes darlığı var. Burada mutlaka çocuk bir yabancı cismi, bir fındık, fıstık, çerez, bir boncuk akciğer hava yollarına kaçırmış olabilir. Bu durumda da ani nefes darlığı olur ve bu durum tomografiyle tespit edilip hemen bir bronkoskopiyle akciğerdeki o yabancı cisim çıkarılabilir. Kabaca akciğerdeki hastalıklar bu kadar. Akciğerde bunun dışında ikinci bir sebep kalp hastalıklarında nefes darlığı olabilir. Kalp hastalıklarında da kişi diyelim kalp krizi geçirdi. Kalbin sol karıncık bölgesi, ventrikül bölgesini sulayan bir damarda bir tıkanma oldu ve kalbin o bölgesinde bir nekroz çürüme oldu. O bölgesinin fonksiyonları bozuldu. O sol karıncığın her dakikada attığı kan azalmakta. Yani her seferde bastığında sol karıncık bir çay bardağı kadar kan atmakta. Eğer orada bir hasar olduğu miktarda azalır ve bu da nefes darlığına yol açabilir. Yani bir kalp krizi geçirdiniz, sol ventrikülünüzün kasılması bozuldu. Bu kasılmayı da en iyi eko ile görüyoruz. Ekokardiyografi ile. Eko ile baktığımız zaman orada EF diye bir şey yazar. Ejeksiyon fraksiyonu yani kalbin gücü. Normalde %60'tır. Bu %50'nin altına indiği zaman kişide nefes darlığı başlar. %40, %30, %20'ler, %10-15'lerde artık kişi oturur vaziyette nefes almak zorundadır. Birincisi sol ventrikülün beslenmesini sağlayan damarların tıkanması sonucu olabilir. İkincisi kalp kasının iltihabı, kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının kasılmasını, tümünün kasılmasını bozan durumlarda bir nefes darlığı meydana gelebilir. Ayrıca bu kardiyomiyopati diyoruz buna. Ritim bozukluğu olan hastalarda, özellikle kronik atrial fibrilasyon olanlarda sol kulakçık büyüyebilir, yani sol atrium büyüyebilir. Buna bağlı olarak kişilerde ejeksiyon fraksiyonu, sistolik fonksiyon iyi olmasına rağmen kişiler kalp yetmezliğine girer. Bunlara eskiden diastolik kalp yetmezliği diyorduk, sistolik kalp yetmezliği diyorduk. Şimdi başka isimlerle konuşulmakta. Ayrıca kronik anemi, kronik kansızlık özellikle hanımlarda menstruasyon, aybaşı kanamalarına bağlı yavaş yavaş olan kanamalar sonucunda bir halsizlik, yorgunluk meydana gelebilir. Çünkü hemoglobinin değeri diyelim 14'tür. Kişide yavaş yavaş yıllar içerisinde o hemoglobin
9 grama 8 grama indiği zaman kişide nefes darlığı, merdiven çıkarken yorulma gibi şikayetler olabilir. Özellikle kansızlığı ekarte etmek lazım. Kan testinde bakmak lazım. Kansızlıkla birlikte kişide eğer bir zayıflama, iştahsızlık gibi başka semptomlar da var ise bunun altında bir kanser var mı yok mu diye de düşünmek gerekir. Şişman, kilolu insanlarda, obeziteli olan insanlarda da göğüs duvarında bir restriktif sıkıntı olur ve bunlar da nefes darlığı olabilir. Demin akciğerdeki olan nefes darlıklardan anlatırken iki tane şeyi unuttum. Özellikle göğüs adeellerini tutan kasların nörolojik hastalıklarında miasteni gravis ve Guillain-Barré gibi hastalıklarda nefes darlığı olabilir veya doğuştan kunduracı göğsü olabilir, güvercin göğsü olabilir. Doğuştan konjenital anomalilerde de kişide nefes darlığı meydana gelebilir. Bunu obeziteyi söylerken, şişmanlığı söylerken hatırladım. Bundan sonraki anlatacağım şey bizim için en zor olanlardan birisidir. Kişi bize hocam nefes alamıyorum, nefes darlığım var diye geliyor ama hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bütün testleri normal. O kişide bir kaygı, panik, anksiyete bozukluğu vardır. Bunların nefes darlıkları özellikle istirahatte otururken ve gece yatarken olur. Hareket halinde nefes darlığı yoktur. Özellikle Covid döneminde de bu tür nefes darlığı, kaygı nefes darlıklarını görmekteyiz. Bu tür nefes darlığı olan kişilerin yine psikiyatriye yönlendirilmesi gerekmektedir. Peki hekime geldiği hasta ne sormamız gerekir? En basitinden nefes darlığım var deyince ben en basitinden ya 2 kat merdiveni rahat çıkabiliyor musunuz diyorum. Aa hocam 2 kat merdiven değil bir katı boş ver düz yolda yürüyemiyorum dediği zaman o kişide gerçek bir nefes darlığı vardır. Ne yapmalı tetkikler, tahlillerde? Eğer akciğerle ilgili bir şey düşünüyorsanız akciğer röntgeninden, solunum fonksiyon testinden tutun da tomografiye kadar tabii ki hepsinde fizik muayene yapıldıktan sonra, iyi bir anamnez aldıktan sonra zaten kişinin akciğerinden mi geliyor, kalbinden mi geliyor, kansızlığından mı geliyor bunu bulabilirsiniz. Öncelikle iyi bir muayene, iyi bir anamnez olacak. Ondan sonra diğer tetkiklere yönleneceğiz. Kalp için olmazsa olmaz eko tetkiki, EKG, eko tetkiki ve bir belki de pro-BNP dediğimiz bir kan tahlili yapılabilir. Kansızlık için demin söylemiştim kan tahlillerini yapmakta fayda var. Bu tür hastalar hangi hekime gitmeli? Çünkü deminden beri anlatıyorum. Akciğer diyorum, akciğer hastalıkları, kalp diyoruz, kalp hastalıkları, psikiyatri olabilir. Peki burada doğru hekimi bulma için hastanın doktor gezmesi mi gerekiyor? Hayır. Bence nefes darlığı olan kişinin önce bir dahiliye hekimine başvurması lazım. Dahiliye hekimi o hastanın nefes darlığının akciğerinden mi geldiğini, kalbinden mi geldiğini, olayın psikolojik mi olduğunu, altında bir malignite olup olmadığını ayırabilir. Ayırdıktan sonra bunların tedavisinin büyük kısmını kendisi yapabilir. Olmayan kısımlarında da ise ilgili branşlara direkt yönlendirebilir. Yani hasta doktor gezmektense iç hastalıklar uzmanına gider ve iç hastalık uzmanları bu tanıyı koyduktan sonra gerek kendisi gerekse ilgili branşa direkt yönlendirebilir. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlık ve sağlıcakla kalın.